Herkese merhaba. Bu videoda bu kekin tarifini göreceksiniz. Benim en sevdiğim kek tarifidir. İçi nemli dokusu, güzelce kabaran keki ve mis gibi çikolata kokusu. Daha ne olsun? Hadi başlayalım. Kek harcını hazırlamak için böyle derince bir kap kullanacağım. Ama tarife geçmeden önce fırını da çalıştırmamız gerekli ki biz kek harcını hazırlayana kadar fırında ideal sıcaklığına ulaşsın. Fırını 175 derece alt üst fansız ayarda çalıştıracağım. Ondan sonra tarife başlayabiliriz. Fırını çalıştırıp tekrar geliyorum. Bu kek için 3 tane yumurta kullanacağım. Yumurtaları kırıp kabıma alacağım. Allah kabuğu girmez inşallah. Şimdi yumurtaların üzerine de bir su bardağı şeker ekliyorum. Yumurta ve şekeri çırpacağız çırpıcı ile. Ne kadar çırpacağız derseniz böyle içindeki şeker eriyip yumurtalar sarıdan beyaza dönene kadar çırpacağız. Yaklaşık 2-3 dakika falan sürüyor. Önce böyle bir karıştırıyorum ki toz şekerler böyle yukarı kalkıp dışarı doğru taşmasın. Şöyle karıştırdıktan sonra çırpıcıyı çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi yumurtalar beyazlamaya başladı. Ama tam istediğimiz kıvama henüz gelmedi. Çünkü içindeki şekerler daha tam anlamıyla erimiş değil. Bu aşamada dediğim gibi 2-3 dakika çırpacağız, güzelce çırpacağız ki kekimiz böyle içi hem nemli olsun hem de güzelce kabarsın. Biraz daha çırpacağım, o kıvamı size göstereceğim. Yeterince çırptık. Gördüğünüz gibi yumurta ve şeker iyice bütünleşti ve boza kıvamına geldi. Bu aşamada bırakabiliriz. Şimdi diğer sıvıları ekleyeceğiz. Burada yarım su bardağı sıvı yağ var. Bunu ekliyorum kabıma. Kırıp dökmeden tabii ki. 1 su bardağı da süt ekleyeceğim. Sütü kullanmadan önce dolaptan çıkardım ve bir süre beklettim. Oda ısısına geldi denilebilir. Yani biraz oda ısısında olması önemli. Bu da kekin kabarmasını etkiliyor. Şimdi 1 su bardağı sütü de ekliyorum. Yumurtayı eklerken söylemedim ama yumurtayı da sütü de ben kullanmadan bir süre önce çıkartıyorum ve oda ısısına gelmesini bekliyorum. Bu kekin kıvamını büyük ölçüde etkiliyor. Size de tavsiye ederim denemenizi. Şimdi bu sıvıları da bir miktar çalıştırıp dağıtalım. Çok az çırpmamız yeterli. Zaten sıçrıyorlar. Şimdi bu keke lezzetini veren en önemli malzemeye geldik. Ben Nutella kullanıyorum ama herhangi bir kahvaltılık çikolata da kullanabilirsiniz. Gerçekten kekin tadını çok daha güzel yapıyor. Böyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kullanacağım. Böyle tepeleme 2 yemek kaşığı kadar kahvaltılık çikolata kullanacağız. İyice sıyıralım ki boşa gitmesin bu lezzet. Bunu kaldırabiliriz. Şimdi çikolatayı da içinde hafifçe karıştıralım. Bir dız yapsak yeterli çünkü sıçrıyor. Bu kadar yeterli. Şimdi kuru malzemeleri ekleyeceğiz. Kuru malzemeleri de eleyerek eklememiz gerekli. Bunu atlamamalıyız. Kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum ki topaklanma yapmasın ve güzelce havalansın ve kekim güzelce kabarsın. Burada 2 su bardağı unum var. Unu süzgece döküyorum önce. Burada tepeleme 2 yemek kaşığı kakao var. Bunu da üzerine ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilin ekleyeceğim. Şimdi hepsini birden eleyerek karışıma dahil edeceğim.
Bu eleme işlemi de çok önemli. Böyle yaptığımızda un topaklanmıyor. Böyle havalanarak karışıma dahil oluyor. Ve böylece kekimiz çok daha güzel kabarabiliyor. Gördüğünüz gibi kakao bayağı sıkışmış. O yüzden üstte topak topak kaldı. Bunları şöyle elimle bastırıp geçiriyorum. Şimdi kuru malzemeleri ekledikten sonra mikserle çok fazla karıştırmamamız gerekli. Ben sadece çok hafif böyle içindeki malzemeler birbirine geçene kadar karıştıracağım. Böyle kesik kesik açacağım mikserimi de. İsterseniz bu aşamada el çırpıcısı ya da spatula da kullanabilirsiniz. Ama bunu da kontrollü kullandığınız sürece sıkıntı yaşanmıyor diyebilirim. Şöyle hafifçe karıştıracağım. Ondan sonra tepsiye dökeceğiz. Bu şekilde ölçüyü kaçırmadan, çok fazla karıştırmadan unu karışıma yedirmeye çalışıyoruz. Şu kenarlardakileri de karışıma dahil etmek istiyorum. Sıyırabilirsem eğer. Şimdi burada aslında spatula kullanmam lazım sanırım. Şimdi bir spatulayla şu kenarda unsu karışımları alalım. Hafifçe bir kere daha çırpacağım. Kenardan aldıklarımı. Sonra işim tamam. Bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi çok az çırptık. Ve bu yetiyor zaten. Şimdi harcımı şöyle bir kenara alayım. Ben kekimi böyle kelepçeli bir kalıpta pişireceğim. İçini hafif tereyağıyla yağladım her tarafına gelecek şekilde. Sonra üzerine un serpip her yerine değecek şekilde gezdirdim unu ve fazlasını silkeledim. Şu şekilde görebilirsiniz. Ben kekimi böyle kelepçeli bir kalıpta pişireceğim. Önce bir parça tereyağıyla her tarafına gelecek şekilde yağladım. Daha sonra da bir tatlı kaşığı kadar un serpip böyle her yerine değecek şekilde gezdirdim. Gördüğünüz gibi her yerini unladım. Bunu yapmamın sebebi kekin piştiği zaman kalıba yapışmadan kolayca çıkarabilmem için. Şimdi harcımı dikkatlice kalıbıma döküyorum. Alabiliriz. Evet, kekimizi kalıba döktük. Fırınımız da yeterince ısındı. Artık fırına gidebilir. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, yalnız alt tarafta pişireceğiz. Yaklaşık 35 dakika kadar pişireceğim. Piştiği zaman görüşürüz. Kekimiz fırından çıktı arkadaşlar. Böyle buram buram mis gibi çikolata kokuyor şu anda. Bu arada 35 dakika dedim ama yaklaşık 40 dakikada pişti. Bazen böyle 5 dakikalık oynamalar olabiliyor. Siz de fırınınızda pişirirken belli bir noktadan sonra kürdan testi yaparak çıkarmayı unutmayın. Bu şekilde kontrol edip çıkarırsanız çok daha iyi olur. Şimdi kekimiz bu halde de çok güzel. Fırından yeni çıkardım. Ama ben böyle yüzeyinin daha parlak görünmesini istiyorum. Bunun için ne yapacağım? 1 yemek kaşığı kadar pudra şekerinin içine yarım su bardağından 1 parmak eksik kadar süt ilave ediyorum. Sütüm soğuk bu arada. Şimdi bu ikisini karıştıracağım. Bu şekerli süt sayesinde kekimizin yüzeyi daha parlak gözükecek. Ama bu işlemi fırından kekimizi alır almaz yapıyoruz. Sıcaklığıyla birlikte hemen çekiyor zaten sütü. Şekerli sütü böyle üzerine gezdiriyorum. Sanırım böyle pastanelerde ya da fırınlarda keklerin üzerini de aynı şekilde kaplıyorlar. Çok emin değilim ama. Şimdi doğal süt olduğu için tabi haliyle kaymak olabiliyor içerisinde. Şimdi onu nasıl alacağım? Elimle. Sütü döktüğümüzde böyle üzeri beyaz beyaz kalır mı diye endişe ediyorsanız etmeyin. Zaten sütü hemen çekecek. Ama kaymak varsa almalısınız. Benim gibi eğer doğal süt kullanıyorsanız kaymak olabiliyor içerisinde. Ya böyle kullanırken süzün ya da geldiği zaman böyle toplayın.
Kekimizi şekerli süt ile de parlattık. Kekimize şekerli sütü de gezdirerek döktük. Şimdi ben son olarak bir şey daha yapmak istiyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben sevdiğim için yapacağım. Şimdi burada biraz kaymak kalmış ya. Şunu alalım. Siz kullandığınız sütte kaymak varsa muhakkak süzün. Benim yaptığımı yapmayın. Şimdi burada damla çikolata var. Ben bu damla çikolataları alıp böyle kekimin yüzeyine saplayacağım. Kekin sıcaklığıyla beraber bu damla çikolatalar eriyecek ve yerken ağızda güzel bir tat bırakıyor. Tavsiye ederim denemenizi. Şimdiden erimeye başladı zaten. Ben bu sefer böyle damla çikolata kullandım ama kurabiye çikolatası da kullanabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Böyle iri parçalı kurabiye çikolatalarınız varsa görseli çok daha iyi olabilir. Bu kadar yeterli galiba ama çikolatadan zarar gelmez. Dilediğiniz kadar ekleyin. Bu tarifi deneyin. Vazgeçemeyeceğiniz kek tarifleri arasına girecek. Gerçekten dokusu böyle ıslak ıslak, çok güzel kabarmış bir kek. Yüzeyi böyle parlak görünüyor. Bu aradaki çikolatalar eriyor ve ağzı çok güzel bir tat bırakıyor. Vazgeçemeyeceğiniz kek tariflerinden biri olacağına eminim. Bu kadar yeterli. Kekimiz hazır ama kalıptan çıkarmak için de erken. Kekimizin bu şekilde sabırla ılımasını bekleyin. Ilıdıktan sonra kalıptan çıkartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Şu an hala sıcak. Şöyle tutabilirim ama göstereyim. Harika oldu. Deneyen herkese afiyet olsun.